Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda try except bloğunu inceleyeceğiz. Önce kısa bir program yazalım. Evet, klavyeden bir sayı giriyoruz. Sıfır olmayan bir sayı. Ve daha sonra b değişkenini şu şekilde hesaplıyoruz. Ve sonucu ekrana yazıyoruz. Evet, 3 satırlık kısacık bir program. Şimdi bu 3 satırlık programda 2 tane potansiyel hata noktası mevcut. Birincisi, klavyeden girilen string'in rakamlardan oluşmaması durumu, ki o durumda float fonksiyonu hata verecektir. İkinci durumda klavyeden 0 sayısının girilmesi, o durumda da ikinci satırda 0'a bölme hatası oluşacaktır. Şimdi programımızı save edip çalıştıralım. Evet. Örneğin 0 girelim. Ve gördüğümüz gibi Zero Division Error koduyla bir hata oluştu. Bir kez daha çalıştıralım programı. Bu kez de rakamlardan oluşmayan bir string girelim. Bu durumda da value error koduyla bir hata oluştu. Şimdi bu hatalardan kurtulacak şekilde bir try except bloğu nasıl oluşturulabilir? Programımızı şöyle tasarlayalım. Bir sonsuz while döngüsü içerisinde önce try bloğu ile hatayı yakalamaya çalışalım. Ve bir hata oluştuğu zaman kullanıcıyı uyaralım. Bir hata oluşmazsa da döngüden çıkalım. Ve döngüden çıktığımız noktada da zaten b'nin değerini ekrana yazıyor olacağız. Şimdi bunu çalıştıralım. Evet, önce hata durumlarını oluşturalım. Evet, sıfıra girdiğiniz zaman bir hata oluştu diyor. String girelim. Yine bir hata oluştu diyor. Bir sayı girdiğimiz zaman da evet, hesabı yapıp b'nin değerini ekrana yansıtmış oluyor. Şimdi bu şekilde hatayı önlemiş olduk. Bunu bir adım daha ileri nasıl götürebiliriz? Buradaki hata kodlarını kullanarak kullanıcıyı daha ayrıntılı bir şekilde bilgilendirebiliriz. Örneğin şu hata kodunu except keyword'inden sonra kullandığımız zaman burada evet, kullanıcıyı 0 girdiğiniz şeklinde uyarabiliriz. Öbür hata durumu için de yine bir except bloğu daha oluşturup yine
hata kodunu buraya yazdığınız zaman bu sefer bir string girdiğiniz şeklinde kullanıcıyı uyarabiliriz. Ve her iki hata da oluşmadığı zaman else bloğuna düşecek ve döngüden yine çıkacak. Şimdi bu haliyle çalıştırmayı deneyelim. Evet, yine 0 girelim. Evet, bu sefer 0 girdiniz diye uyarıyor. Bir string girelim. Bu sefer bir string girdiniz şeklinde bizi uyarıyor. Ne zaman ki bir sayı girersek döngüden çıkıyoruz ve B'nin değerini ekranda görmüş oluyoruz.